Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak, bildirim zillerini açarak, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere orkidelerle alakalı bir problemin çözümünü göstermek istiyorum. Bazı evler küçük olduğundan dolayı evlerimizde yer olmayabilir. Bu metotla orkidelerimize duvarlara asabileceğiz. Orkidelerin köklerinin dışarıda olması lazım. Saksılara koyduğumuz zaman kökleri dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığı zaman da yere değiyorlar veyahut da dış saksıya değiyorlar. Değdikleri zaman da aşınıyor ve çürüme oluyor. Bu metotla orkidelerin kökleri de artık aşağıya doğru uzayabilecek. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler çok basit. Evimizde bulabileceğimiz bir tel veyahut da ip de olabilir. Kalın bir ip, ince bir ip de olabilir. Bu şekilde yeşil bir tel, büyük bir iğne yardımıyla deleceğim. Şimdi öncelikle tellerimizi eşit bir şekilde 3'e bölüyoruz. Uygulayacağımız orkidemizde bu. Geçenlerde 2 orkideden 5 tane orkide çıkartmıştım, ayırmıştım. O ayırdığım orkidelerden bir tanesi. Kalan iğnelerden bir tane iğne bizim işimizi görür. Kalanlarından bir tanesini seçiyoruz. Normalde ben bununla deliyorum. Yani bu ağaç yakıcı malzemeyle deliyorum. Ama herkesin evinde olmayabilir. Göstermek için herkesin evinde olabilecek bir iğne yardımıyla saksıyı delip çok kolay bir şekilde bir askılık yapacağım. Şunu da söyleyeyim. Şimdi orkide yetiştirirken en büyük hatalardan bir tanesi içerisine güneş almayan saksılar kullanmak. Bu orkidelerin toprağının küflenmesine, mantar hastalıklarına sebep oluyor. Orkidelerin güzel büyüyebilmesi için orkidelerimize doğal ortamına en yakın ortamları oluşturmamız gerekiyor. Bu yöntemle de doğal ortamına en yakın ortamı oluşturacağız. 1. Orkidelerimiz asılı duracak. Doğal ortamındaki gibi. 2. Kökleri yanlardan ve alttan aşağıya doğru rahat büyüyecek. Yine doğal ortamındaki gibi. 3. Şeffaf olduğundan dolayı saksımız her taraftan güneş alabilecek. 4. Eğer evlerimizde yer yoksa duvarlarımıza güneş alan herhangi bir yere orkidemizi asabileceğiz. Orkideyi bu şekilde yaptıktan sonra sulama noktasında tereddütleriniz olabilir. Evet, daldırma suyuyla sulayabilirsiniz. Üstten dökme suyuyla sulayabilirsiniz. Bir yerde birkaç dakika sonra bekledikten sonra bu orkidemiz suyunu süzecektir ve yine asmanız gereken yere asacaksınızdır. Ne zamandan beri düşünüyordum. Diyordum ki kendi kendime bu orkidelerime doğal ortamını nasıl sağlayabilirim? Cam kenara orkideleri koyuyordum. Fakat cam kenarına koyduğum zaman orkidelere bakıyorum ki saksının altından kökler çıkıyor. Saksının altından çıkan kökler yere değiyor. Yere değdiği zaman da küfleniyor. Yere değdiği zaman da kökler yaralanıyor. Ve yaralandığı zaman da orkidelerin bozuluyordu yani kökleri. Bunun önüne geçebilmek için böyle bir yöntem buldum. Yani bir tane çiçekliğim var. Çiçekliğimin etrafına da güzel orkidelerimi koydum. Onlar da aynen doğal ortamındaki olduğu gibi. Ben orkidelerimin çok mutlu olacağını, çok böyle daha hızlı büyüyeceklerini düşünüyorum. Şu an orkidelerim çiçeklenme aşamasında, dal verme aşamasında, yine köklerini hızlı büyütme aşamasında. Bugünlük de bu kadar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın,
Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın ve bitkilerinizle kalın.